Yüksek ve dik duvarları, görkemli dar kanallarında gürültüyle akan nehirleri ve geçit vermeyen şelalelerin nedeniyle çağlar boyunca insanoğlu kanyonların aşılamaz olduğunu düşünmüştür. Kanyonlar 19. yüzyılın sonlarına kadar bakir kalabilmiş, dünyanın ender doğal oluşumlarındandır. İlk maceracıların cesaret ve meraklarıyla coğrafyanın en gizli yerlerine ulaşma hevesleri kanyon sporunun temellerini attı. Bu videoda dünyada ve ülkemizde kanyon sporu tarihi ile ilgili bulduğum bilgileri paylaşacağım. Yaptığım araştırmalar sonucu kanyon sporunun ilginç bir tarihe sahip olduğunu fark ettim. Tek bir yerden ortaya çıkmak yerine dünyanın her yerinde kendi kendine ortaya çıkmış gibi görünüyordu. Şimdi geçmişten günümüze kadar kanyon sporunda neler yaşanmış hep birlikte bakalım. Yıl 1869. Amerikalı asker, kaşif ve jeolog olan Profesör John Wesley Powell ekibiyle birlikte Büyük Kanyonu oluşturan Colorado Nehri'nin üst kısımlarını kano ile geçmiştir. İlk defa bilimsel yazılı kaynaklarda telaffuz edilmeye başlanan kanyon keşifleri o dönemki yazılı basında da büyük yankı uyandırmış. Bu geçiş toplumun ve bilim dünyasının dikkatini o döneme kadar gözlerden uzak kalmış olan kanyonlara odaklanmasına sebep olmuştur. 1905 yılında modern tarihte kaydedilen ilk kanyon geçişi Fransa'da gerçekleşiyor. Avrupa'nın en büyük kanyonlarından biri olan Verdon Kanyonu, Edward Alfred Martel ve ekibi tarafından baştan sona geçilerek keşfediliyor. Burada Martel ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kendisi haritacı, coğrafyacı, mağaracı ve kaşif bir bilim adamıdır. Dünyada mağara biliminin gelişmesinde ve çağdaş bir bilim dalı olmasında en büyük katkı yapanlardan biridir. Bu yüzden kendisi modern mağara biliminin babası olarak anılmaktadır. Martel ile söylenecek çok şey var ama yaptığı kanyon geçişini düşünecek olursak herhangi bir modern teknik malzemenin olmadığı, parkurun çoğunlukla ahşap kayıklarla geçildiği, yüksek inişlerin ise doğal istasyonlardan sarkıtılan iplere bağlanan bir tahta parçasının salıncak gibi kullanılmasıyla yapıldığı 4 günlük bir ekspedisyon. Bu boyutta bir kanyonun baştan sona geçildiği literatürdeki ilk ciddi kanyon geçişidir. Bugünkü teknolojiyle bile 15 kilometre uzunluğunda 700 metre üzerinde duvar yüksekliğine sahip bir kanyonu geçmenin zorlukları düşünülecek olursa o dönemin imkanlarıyla Martel ve ekibinin azim ve kararlılığını takdir edilmesi gerekmektedir. Yaptıklarından dolayı Martel bence sadece modern mağara biliminin değil, modern kanyon sporunun da babasıdır. 1957 yılında canyoning kelimesi literatürde ilk defa kullanılır. Ancak o dönemde kullanılan canyoning kelimesi günümüz canyoning anlayışıyla birbirinden oldukça farklıydı. Çünkü ilk keşiflerden sonra gelen bir geçiş dönemi olarak kabul edeceğimiz bu yıllardaki canyoning uygulamalarında ekipler tamamen kişisel, hatta kendi üretimleri olan teknik malzemeler ile yine ekiplerine özgü ilerleme yöntemleri kullanarak geçiş yapmaya çalışıyorlardı. Bir sene sonra 1958'de Avustralya'da kaydedilen ilk kanyon geçişi Katolik Doğa Yürüyüşü Kulübü tarafından Mid-High Kanyonu'nda yapıldı. 1963 yılında ise Fransız Mağara Bilimi Federasyonu kuruluyor. Bu federasyonun kurulmasının önemi ise kanyon sporunun bu federasyonun içinde olmasıydı. Ama kanyon sporu mağaracılık altında kalıyordu ve hala tek başına bir federasyona sahip olamamıştı. 1970'ten itibaren kanyon sporu daha ciddi bir spor haline gelmeye başlıyor. Çoğu kanyona o zamanın şartlarıyla ulaşılmasının zor olması yanı sıra yüksek inişler, teknik yetersizlik, kıyafet ve modern ekipman eksikliği vardı. Zorlu kanyonları geçmek neredeyse imkansızdı. Günümüzdeki kanyon sporunun disiplinine benzer uygulamaların başlaması ise kaya tırmanışı sporunun yıldızının parlamasıyla oluyor. Kaya tırmanışı amacıyla üretilen çeşitli teknik malzemeler kanyon sporunda da kullanılmaya başlamıştı. Bu modern teknik malzemeler sayesinde kanyon sporu hem yapılmasının kolaylaşması hem de risklerin askeriye indirilmesiyle gün geçtikçe daha çok insanın ilgisini çekmeye başlamıştır. Gelelim 80'lerin başına. Kanyon keşiflerine giden yol bazen ilginç bir amaca sahip olabiliyordu. Daha kolay ve turistik cazibeye uygun kanyon anlayışı Fransa ve İspanya'da başlar. Fransız ve İspanyol Pirenelerindeki geçitlerin sistematik olarak araştırılması, bulunan kanyonların haritalanması ve ulaşılması zor görünen yerlerin turistik olarak önerilebilecek yerler çıkması sonucu harika kanyonların keşfine yol açmıştır. Kısacası kanyon sporu bir turizm fırsatı olarak görülmüş ve bu sayede yeni yerlerin keşfine vesile olmuştur. 1988 yılına geldiğimizde o dönemde kanyon sporun Avrupa'da en önemli merkezi sayılan Fransa'da bile
kanyon sporu hala geri plandaydı. Kanyon sporu ile ilgili faaliyetler 1988 yılından itibaren Fransız Dağcılık ve Tırmanış Federasyonu, Fransız Mağaracılık Cemiyeti ve Fransız Alpin ve Dağcılık Federasyonu'nun oluşturduğu ortak bir komisyona bağlı olarak organize edilmeye başlanmıştı. Yine diğer branşların gölgesinde gelişimine devam etti. 1997 yılında Atlas dergisi ekibi Kastamonu Şehriban Kanyonu'nu geçti. Elimde hatta o geçişin de yer aldığı Mayıs 97 tarihli 50. sayısı var. O zamanın şartlarına göre zorlu bir geçiş yapmışlar. Benim ise açık kaynak olarak bulabildiğim ülkemizdeki ilk belgeli kanyon geçişi buydu. Basılı veya dijital olarak belki de bulamadığım birçok belgeli kaynak olabilir. Eğer varsa mutlaka videonun altına yorum olarak yazmanızı isterim. Ve çok mutlu olurum. Çünkü ülkemizin kanyon sporu tarihine birlikte not düşmüş oluruz. 1998'de önemli bir şey oluyor ve İtalya Kanyon Sporu Derneği kuruluyor. Sonrasında İtalya'da kanyon sporunun kapsamlı gelişimi ivme kazanıyor. İtalyanlar Fransızlardan daha agresif davranıp kanyon sporunu herhangi bir spor dalı altında bırakmadan bağımsız bir dernek kurmuşlar. 90'lı yılların sonunda artan ilgiye rağmen kanyon sporu tüm dünyada genellikle dağcılık ve mağaracılık cemiyetlerinin gölgesi ve hegemonyasında kalmıştır. Bu nedenle de gelişmesi oldukça yavaş olmuştur. Bu durum Amerika'daki modern kanyon sporunun öncülerinden kabul edilen Rich Carson'ın profesyonel kanyon rehberliğini bir adım öteye taşımak amacıyla 1999 yılında birkaç arkadaşıyla beraber Amerikan Kanyon Sporu Birliği'ni kurana kadar bu şekilde devam etmiş. Bu birlik olma girişimi sayesinde kanyon sporu İtalya'daki gibi Amerika'da da kendi ayakları üstüne kalkmayı başarmış. Sonrasında faaliyetlere, rehberliğe ve eğitimlere bazı kural ve kaideler getirilmeye başlanmıştır. Bir sene sonra yani 2000 yılında literatürdeki ilk kanyon derecelendirme ölçeği Amerikan Kanyon Sporu Birliği tarafından yayınlanmıştır. Bu sırada ülkemizde neler oluyordu? 2000'lerin başında maceraperest birkaç öncünün bireysel becerileriyle yaptıkları bir ekstrem doğa sporu olarak kanyon geçişleri ülkemizde daha sık yapılmaya başlandı. 2003'te ise Fransızlardan bir hamle geldi. Yeni bir kanyon derecelendirme sistemi paylaştılar. 2010 yılında kanyon sporunun Avrupa'da doğum yeri olan Fransa'da elde edilebilmiş olan tek kazanım doğa federasyonlarının kanyon sporu alt kurulları bir protokol altında birleşmesi olmuştur. Sonuç olarak Federasyonlar Arası Kanyon Komisyonu kurulmuş oldu. 2014 yılında ise dünya çapında müthiş bir şey olmuş. Fransızların ön ayak olmasıyla varlığına uzun süredir ihtiyaç duyulan bir olay gerçekleşmiş. Uluslararası Amatör Kanyon Sporu Birliği kurulmuş. Bu ülkeler Amerika, Brezilya, Fransa, İspanya, Japonya, Portekiz ve Yunanistan'dır. Bu oluşum ile kanyon sporcuların düzenlenmesine ihtiyaç duyduğu konularda küresel bir düzenleme getirilmesine dair umutları yeşertmiştir. Bu arada ülkemizde yeni kanyon grupları ortaya çıkmaya başlıyordu. 2014 yılına kadar tek bir kanyon derneği vardı. Çok değerli olan bu dernek Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği'ydi. Bu ana kadar kanyon sporu ile ilgili eğitim ve keşifleri tek başına sırtladılar. Ben de ilk eğitimimi bu dernekte almıştım. Gelişen süreçte kanyon sporunun yayılmasıyla beraber bir arkadaş grubu olarak kurulan ve bu arkadaş grubu içinde kısa bir süre bulunduğum İstanbul Canyoning Team daha sonra resmiyet kazanarak dernek ve spor kulübü oldu. İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği adını aldılar. Yurt dışında yaptıkları faaliyetlerle beraber ülkemizde kanyon sporuna özellikle kalıcı boltlama konusunda yeni bir soluk getirdiler. 2015 yılında benim de içinde bulunduğum bir arkadaş grubu olarak yola çıkan Kanyonizasyon grubu, 2016 yılında Pan Doğa Sporları ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği adını alarak resmileşti. Hala içinde olduğum Pan Derneği ile kanyon geçişleri yapmaya devam ediyorum. Diğer yandan Pan Derneği olarak keşif, boltlama, teknik rapor ve haritalandırma ile kanyon sporuna desteklerimiz devam ediyor. 2017 yılında ülkemizde kanyon sporu Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde bir alt kurul olarak temsil edilmeye başlandı. Bu yıl ayrıca Anadolu Kanyon İhtisas Spor Kulübü Derneği ve Trakya Kanyon Topluluğu kuruldu. 2017 yılı içinde güzel bir gelişme yaşandı. Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği organizatörlüğünde ilk Kanyon ve Doğa Sporları Festivali yapıldı. 2018 ve 2019'da Kastamonu'da gerçekleştirilen festival 2020'de pandemi nedeniyle yapılamadı. Sanırım bu sene bir aksilik olmazsa festival yeniden yapılacak. Yurt dışında da uluslararası organizasyonlarla kanyon sporu festivalleri düzenleniyor. Bir sene sonra 2018 yılında ise Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği kuruldu. Ayrıca bu dernek Canyoning Türkiye dergisi ile
Kanyon sporuna açık bir kaynak kazandırdı. Kanyon sporuna harika bir katkı diyebilirim. 2018 kadın sporcuların kanyon sporunda güçlerini göstermeye başladıkları yıl oldu. PAN Derneği'nin sadece kadın kanyon sporcularından oluşan ekibi ilk önce 2018 yılında Manisa Yarıkkaya Kanyonu'nu geçti ve 2019 Şubat'ında buzlu, karlı ve soğuk Sakarya Tuzla Kanyonu'nu geçtiler. Her şeyi alt üst eden pandemi nedeniyle kanyonun öncü kadınları da kanyon geçişlerine ara vermek zorunda kaldılar. Umarım en kısa zamanda tekrar kanyon geçişine başlarlar. 2019 yılında ülkemizde 2 dernek daha kuruldu. Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği ile Haydi Kanyona Derneği. Burada hemen bir parantez açayım. Bu sene içinde Haydi Kanyona Derneği spor kulübü oldu ve isimleri de Haydi Kanyona Doğa Sporları Kulübü olarak değişti. Yanlış bilmiyorsam Haydi Kanyona ekibinin 2019 yılı öncesine varan bir geçmişi vardı. Bu arada Kanyon Bursa ekibinin kanyon sporuna olan enerjileri müthiş. Ve arka arkaya dernekler ve spor kulüplerinin kurulmasıyla beraber Türkiye'de kanyon sporcuları örgütlenmeyi sağlamıştı. Ve son olarak 2021 yılına geldiğimizde ise diğer spor dallarından kanyon sporuna ilgi artarak devam ediyordu. Dalış eğitim merkezi olan Dive Action kendi bünyesinde kanyon sporu ile ilgili bir bölüm açtı. Ve Dive Action Canyoning olarak eğitim vermeye başladılar. Ben de bu eğitimler içinde aktif bir rol alıyorum. Sonuç olarak kanyon sporu ülkemizde henüz emekleme aşamasını bitirip yeni ayağa kalktığını söyleyebilirim. Videoyu bitirmeden önce eğer tarih ve içeriklerde bir yanlışlık varsa yorumlara doğrusunu yazabilirsiniz. Ben de videonun açıklamalar kısmı ile sabit yoruma düzeltmeleri yazabilirim. Gelecek maceralarda görüşmek üzere. It's hard for me to say.